Bugün sizlere memleketim olan Kubbetül İslam ismiyle ünlenen Ahlat'ı tanıtacağız. Burası Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Ahlat'ın kalbi. Ahlat, Neolitik çağlara dayanan bir şehir konumunda. Milattan önce 4000'li yıllara kadar dayanan bir tarihi var. Hurrilerden Osmanlı Devleti'ne kadar birçok devlete ev sahipliği yapmış ve çok ciddi bir kültür mirasına sahip. 12. yüzyılda ve 13. yüzyılda Belh ve Buhara ile birlikte İslam'ın 3 ilim şehrinden biri olarak Ahlat ün salmıştır. Burası da Selçuklu döneminden 12. yüzyıldan başlayarak Türk İslam mezarlığı olma özelliğine sahiptir. Burada gördüğünüz gibi çok çeşitli mezarlar var. Boyları ve şekilleri değişen. Şimdi biraz içeriye girdikçe size bu mezarların önemini, boylarının ve şekillerinin anlamını anlatacağız. Gidelim. Burada bazı mezarların kime ait olduğu, bazı motiflerin ne anlama geldiğini açıklamışlar. Ve tabi bu yerleşke planı Ahlat Mezarlığı'ndaki hemen hemen her yeri burada gösteriyorlar. Şu şekilde numaralar, şu şekilde de anlamları. Evet, burası Seyitler bölümü halk tarafından adlandırılmış. Burada bazı şeyhlerin, din adamlarının mezarı olduğundan dolayı bu şekilde halk tarafından adlandırılan iki bölgeden birisi. Evet, burası da Kadılar bölümü. O dönemde yaşamış kadılar ve emirlerin ve onların oğullarının, akrabalarının mezarlarının olduğu yer. Şimdi sizlere öncelikle bu mezarların boyutlarını anlatalım ve üstünde yazan yazıları. Bakın şu şekilde Arapça yazılardan tutun çeşitli motiflere kadar birçok işleme görüyorsunuz. 4 metreye kadar varan mezar boylarıyla dünyadaki bütün mezarlardan farklı bir konuma sahip Ahlat Selçuklu Mezarlığı. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere bazı mezar özelliklerini anlatayım. Burası 210 bin metrekare alanda yer alan bir mezarlık. 9.000'den fazla mezarlık var burada. 3 çeşit mezarlık bulunuyor genellikle burada. Şahideli, sandukalı ve akıt mezarlar olarak geçiyor. Size göstereyim, şu şekilde sandukalılar, şahideli sandukalılar ve akıt mezarlar var birçok. Şimdi burada boyları 4 metreye dayanan mezarlıklar yer alıyor. Mezarlıkların üzerinde bazı simgeler, bazı yazılar yer alıyor. Mezar boyları kişilerin toplumdaki idari statüsüne, ilmine ve rütbelerine göre dizayn edilmiş. Mesela bu mezarlıktaki en önemli insanlardan birisi, çünkü hemen hemen en uzun boya sahip mezarlardan birisi. Ama şuradaki mezar, en uzun boya ait mezar burası. Bu muhtemelen bu dönemde yaşamış en önemli insanlardan birisi, bir emir veya bir üst rütbede bir idari yönetici olması lazım. Bu mezarların üzerinde bazı Arapça yazılarla birlikte motifler var. Özellikle Orhun kitabelerini çok fazla andırdığı için burası da Türklerin en önemli merkezlerinden birisi olarak yer almaktadır. Burada yazan yazılar bazen kişilerin ünvanlarını, aile yapılarını, kim olduklarını ele vermektedir. O şekilde buradaki yazılar şu şekilde göstereceğiz. Bakın burada Arapça yazılar ve motifler var. Yan taraflarında eski Türkçe'ye ait bazı yazı kalıntıları da bulunabiliyor. Burası aynı zamanda 2000 yılından beridir UNESCO'nun geçici koruma alanı kapsamında. O yüzden buraya aşırı derecede bir önem veriliyor. Burası aynı zamanda dünyanın ve Türkiye'nin en büyük Türk İslam mezarlığı. Aynı zamanda Türkiye'deki en büyük açık hava müzesi konumunda yer alıyor. Bu şekilde kazılar hala devam etmekte. Yeni yeni mezarlar çıkarılmakta. Buranın bakımı her sene yapılıyor. Ağustos'un son haftası burada Ahlat şenlikleri var. Cumhurbaşkanı'nın da her sene katıldığı etkinlikler. O yüzden buralara çok ciddi önem veriliyor. Şu anda bütün hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Evet, şurası Emir Bayındır Kümbeti. Akkoyunlu döneminden kalma demiştik sizlere. Hemen şu köşede başka bir kümbet daha var. Mezarlığın içerisinde de mezarlar dışında kümbetler de yer alıyor. Ve burası hemen Van Gölü'ne açılan doğal bir kapı gibi. Aynı zamanda Selçukluların Ahlat Şahlar kulunun başkenti olarak Ahlat çok yıllar boyunca görev yapmış. Malazgirt Savaşı'ndan 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin Anadolu'ya kapıyı açmasıyla burası da çok önemli bir merkez haline gelmiş. Evet, burası her sene çok sayıda turist alıyor. Ben burada sürekli Japon turistlerle denk geliyorum. Gerçekten çok ciddi bir ilgi odağı oldu Ahlat son dönemlerde. Özellikle Van Gölü'nün de etkisiyle çok ciddi bir nüfus artışına gitti ve her sene yapılan Ahlat şenlikleri de yine buranın ünlenmesinde çok ciddi bir rol oynadı. Hani ben küçükken burada bu kadar çalışma yoktu, bu kadar medar çıkartılmamıştı. Şimdi daha yeni yeni çıkartılanlar var. Bakınız şuralarda çalışmalar devam ediyor. 9000'den fazla mezardan bahsediliyor. Mezarların hemen hemen yarısından çoğu Selçuklu döneminden başlayarak bugüne kadar gelen Türk İslam liderlerine, ailelerine, rütbe sahipleri, çeşitli kişilere ait. Ama aynı zamanda burada çok sayıda Ezidi ve Hristiyan mezarları da bulunuyormuş. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şu şekilde yakın zamanda bir tanıtım ofisi yapılmış. İçeride ahlat taşlarının yapısı gösteriliyor. Tarihe ilişkin bilgiler var. Burada çıkan tarihi eserlere ilişkin bilgiler de yer alıyor. Burada motifler var. Volkanik tüf, zencerek motifi, gül bezek motifi, taşlara ilgisi olan arkadaşlar varsa sonsuzluk motifi, motifleri merak eden arkadaşlar için ben okumayacağım ama şu şekilde kısaca her birisini göstereyim. Sizler durdurup okuyabilirsiniz anlamlarını. Ejder motifini gördük. Burada Palmet ve Rumi var. Burada 12 kollu yıldız motifi var ve anlamı. Burada 10 kollu yıldız motifi var. Şu şekilde. Zencerek motifi var. Şu şekilde. Yine kandil motifi var. Şu şekilde. Palmet motifi var. Şu şekilde. Düğüm motifi var. Benim en çok dikkatimi çeken her zaman bu oluyor. Başlangıç ve bitişi olmayan birlik, süreklilik ve sonsuzluğu simgeleyen bir bezeme unsurudur diyor. Gerçekten çok güzel yapmışlar buranın içine.
Yine Kur'an-ı Kerim'den de ayetler buralara yazılmış. Evet, Ahlat'ta çok çeşitli sayıda kümbet var. Akkoyunlu, Karakoyunlu, Timurlardan, Selçuklulardan kalma çok sayıda kümbet mevcut. Buradaki çifte kümbetler şu şekilde gösterelim. Selçuklu döneminden kalma büyük ve küçük kümbet olarak adlandırılıyor. Buradaki büyük kümbet Şirin Hatun'la Buatay Aka kümbeti olarak geçiyor. Bu kişiler burada yaşamış önemli Selçuklu dönemindeki önemli kişiler. Buradaki küçük de Hüseyin Timur ve Esentekin. Zaten karı koca bunlar. Onlar adına inşa edilmiş kümbetler. Kümbetlerin işçiliği Ahlat'ın klasik taşlarından yapılmış. Ahlat'ın mimarisini yansıtıyor. Sizlere kümbetin içini de göstermek istiyorum. Normalde açık değil ama açmışlar. Şu şekilde kubbesi 0,5 yapayım. Klasik Türk İslam mimarisinin bir örneği bu da. Mezarlıklar alt katta. Defin yerleri burada. Karanlık zaten ama görülüyor. Buraya giriş yasak. Karı koca buraya defnedilmiş. Evet, gördüğünüz gibi burada da bir tane kümbet var. Eski, bayağı eski evler var. Burası harabe şehir. Şu şekilde bir kayanın içerisine birazdan göreceksiniz çok ilginç şekilde evler oyulup yapılmış. Burada yaklaşık 500 tane ev var. Mağara şeklinde inşa edilmiş. Bunlar Neolitik çağdan kalma bayağı eski yapılar. O dönemde yerleşim alanı olarak kullanılmış. Daha sonradan depo olarak, yine yerleşim yeri olarak, askeri teçhizat depolamak için kullanılmış yerler. Bir kısmı depremlerde vesaire tahrip olmuş. Ancak hala bu 500 mağara evden kalan birçok ev bulunuyor. Şu şekilde içerisi. Görüldüğü gibi tam bir yerleşim alanı. İç içe geçen evler, ocak yeri, depolama yerleri, eşyaları bırakma yerleri, kitap vesaire bırakma yerleri. Şu şekilde bir mağaradan diğerine geçebiliyoruz. Yukarıda görülen siyahlıklar içeride ateş yakıldığından dolayı oluşan is izleri.
İnsanlar gelip burada hem bu tarihi yerleri ziyaret edip hem de köşede biraz akan küçük bir akarsu var. Onun yanında piknik yapıp rahatlıyorlar. Evet, bir diğer kümbet Emir Bayındır kümbeti ve yanına yapılmış bir küçük cami var. Bu kümbet diğer kümbetlerden farklı olarak 12 köşe üzerine oturtulmuş. O yüzden parmaklıklı kümbet de denilmektedir. Bu kümbet Akkoyunlu dönemine ait. Burası eşi tarafından Emir Bayındır için yapılıyor. Emir Bayındır da Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunudur. Bu yapı 1481 yılında yapılmış. Akkoyunlu döneminde, Selçuklu döneminden 1200'lerden sonra yapıldığı için farklı bir mimarisi var. Şu şekilde içerisini de yine görelim. Tavan aynı, yine kubbe şeklinde bir kare üzerine inşa edilmiş. O yapısıyla bütün Ağlat'taki diğer bütün kümbetlerden ayrılıyor. Şu şekilde sütunlardan dolayı da parmaklıklı kümbet olarak da anılıyor. Bu yine Ahlat'ın klasik kesme taşından yapılmış bu yapıda. Bu kırmızı ikonik taşlar Ahlat'a ait karakteristik taşlar. Görüldüğü gibi birçok ev bu şekilde bu taşlarla inşa edilmiş. Zaman içerisinde her ne kadar dokusunu kaybetse de hala Ahlat'ın birçok mahallesinde halat taşından yapılmış evler mevcut. Şu şekilde caminin içinde gösterelim. Burası gerçekten çok eski bir alan. O yüzden hala kazılar devam ediyor. Şu şekilde burada anladığım kadarıyla eski dönemden kalma bir ev kompleksi, bir bina inşaatı gibi bir şey çıkarılıyor. Ve burada mezarlıklar da meşhur. Bir anıt mezar da olabilir burası. Şurada göreceğiniz gibi mezarlıklar var. Zaten şurası, birazdan gideceğiz. Selçuklu mezarlığı. Oraya yakın olduğu için muhtemelen burası da bir anıt mezar olabilir. Evet, Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü olması yanı sıra aynı zamanda dünyadaki en büyük sodalı göl. Van Gölü %5 tuz, %95 sodadan oluşmakta. O sebepten dolayı denizden çıktığınız zaman yüzünüzde her zaman beyaz benekler oluşur. Burası da yine Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşmuş bir volkanik göl. 600 bin yıllık bir tarihi var buranın da. Yazın vazgeçilmezi şu şekilde göstereyim. Artık Van Gölü çevresinde çok çeşitli plajlar var, özellikle Ahlat'a dahi.
Şu şekilde hemen bizim evin altında bir plaj yer alıyor. Şimdi sizlere biraz su sporları merkezini gösterelim. Evet, geçen yıl açılan Ahlat Su Sporları Merkezi'ndeyiz şimdi. Burada çok çeşitli aktiviteler yapılabiliyor artık. Sürat teknesinden kanoya kadar çok çeşitli aktiviteler var. Kanolar var. Şu şekilde biraz da fiyatlar hakkında da bilgi vereyim. Gelip bu deneyimi yaşamak isteyenler için. Kano yarım saatliği 250 TL. Şurada bir sürat teknesi var. 4 kişilik 1500 TL. Onlar 15 dakika. Yine bu ringolar ve muzlar var. Bunların da arkasına binip 4 kişilik 2250 TL 15 dakikalığı. Evet, burada arabalar var. Jet car diyorlar. Onların da 15 dakikası 2250 TL'ymiş. Yine jet skiler de aynı şekilde. Şu şekilde. Burada sürat teknesi var 6 kişilik. Şekilde. Can yelekleri de mevcut içerisinde. Şimdi bizler bir kano yapacağız burada yarım saat. Evet, gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Ahlat'ta bu tür sporların gelişmesi bizim açısından çok önemli. Bu turist cennetinin gerekli seviyeye ulaşmasını diliyoruz. Ahlat'ımızın mükemmel bir tanıtımını yaptık. Gerçekten umarım memnun kalmışsınızdır. Buraya herkesin gelip görmesini çok isterim. Burası gerçekten çok özel bir yer. Hem ülkemiz için hem dünya mirası açısından korunması gereken bir yer. Bu yüzden herkesi bu dünya mirasını görmeye davet etmek istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.